mescit açıldı ve gezinin hemen sonrasında Ramazan olması sebebiyle yeryüzü sofraları 30 gün boyunca devam etti. Bizim gezideki katkımız bu boyutuyla Türkiye'de bir ilkti. With us, we had the special religious night of Mirac, and with us, Turkey saw the Earth Iftar, and also with us, Turkey experienced a new image of Gezi. Türkiye'de ilk kez dine soğuk veya uzak olduğu sanılan insanların toplandığı gezi gösterilerinde Cuma namazı kılınırken onun etrafını saran sosyalistler, solcular, Aleviler, Kürtler ve daha toplumun başka kesimleri insanlar çember oluşturarak Cuma namazı kılanları korudu. Bu Türkiye'de ilk. Our first happened in Turkey in the Gezi protest, and those who were expected to be or thought to be distant to religion actually turned out to be by our side when during the Friday prayer, socialists or leftists, they were surrounding us and they protected us during that time. And this was a first in Turkey. Şimdi Gezi ruhunun 5 önemli kavramına gelirsek, bunlardan birincisi doğa sevgisidir. If we move on to the 5 concepts of the Gezi spirit, the first one is the love for nature. Çünkü Gezi olayları ağaçlar ve park üzerine başlamıştır. Because Gezi started with the Gezi event started with people's love for trees and parks. Avrupa'daki bazı gazeteler barbar Türkler ağaçlar için mi sokaklara döküldü diye manşetler attı. Certain newspapers in Europe had headlines that asked, that were surprised that barbarian Turks, as they called them, were protesting for trees. Buradan çok kuvvetli bir çevrecilik, doğa, ağaç, yeşili koruma, tabiatla uyum içerisinde yaşama ve doğal yasaları gözetme mesajı çıkıyor. From here we can take a message of environmentalism, of the need to protect nature, of the need to live in harmony with nature, and this kind of natural ideology. İkincisi özgürlük. Gezi ruhunun ikinci kavramı özgürlük. Çünkü evet. The second concept is freedom. Çünkü orada toplanan gençler özgürlüklerine çok düşkün ve tutkun idiler. The youth that gathered there, they were very much they wanted to protect their freedom, and they were there very much primarily for their freedom. Türkiye Başbakanı'nın el ele tutuşuyorlar, parklarda geziyorlar diye onları aşağılamasına çok öfkelendiler ve sinirlendiler. They were very angered by the Prime Minister's words that characterized them as young people holding hands and walking in the park. Ben onlarla 19 gün boyunca çadırlarda yattım. Onlarla beraber yemek yedim. Oradaki gençleri çok yakından tanıdım. Hakikaten özgürlüklerine çok düşkündüler ve özgürlükleri için her şey yapmaya hazırdılar. I was with them for 19 days. I slept in the tents with them. I ate with them, and I got to know those young people that gathered there. And I can say they value their freedom very much, and they were ready to do whatever that was needed to fight for their freedoms. Özgürlükler hep beraber kullanılmaya başlanınca birinin özgürlüğünün diğeriyle çelişeceği muhakkak. O zaman ne yapacağız? When freedoms are used all together, all at the same time, some freedoms can clash with others' freedoms, and what do we do then?
ateist ve dindar, LGBT bireyleriyle orada bulunan maçolar, diyelim nasıl çevireceğim var mı? İngilizce'de var mı? Maçolar var. Kürtlerle Türkler, ulusalcılarla Kürdistanlılar, Atatürk bayraklarıyla Abdullah Öcalan bayrakları, Miraç kandiliyle dine iyi bakmayanlar, en azından soğuk duranlar, hep birlikte bir arada özgürlüklerini kullanmaya başlayınca ne olacak? When different groups start using their freedoms together, for example, atheists and pious individuals, members of the LGBT community and more patriarchal macho individuals, or Kurds and Turks, or nationalists and those who are pro-Kurdistan, the flags of Atatürk and flags of Abdullah Öcalan together, if all of these people start using their freedoms at the same time, then what will happen? İşte tam da burada üçüncü kavram geliyor. Gezi ruhunun üçüncü kavramı da saygı. And at this point, we get to the third concept of Gezi, which is respect. Gezi'deki insanların birbirinin özgürlüğüne duyduğu saygı hayret verici boyutlardaydı. It was surprisingly high, the level of respect that people had for each other's freedoms in the Gezi. Ben burada olması gerekeni anlatmıyorum. Olmuş olan şeyleri anlatıyorum ve somut olaylar üzerine gidiyoruz. Here I'm not talking about what should have happened, I'm talking about what actually did happen at Gezi, and we're going through concrete events that happened there. İnsanların birbirinin tercihlerine siyasi, sosyal, cinsel, etnik, mezhebi, dini, felsefi tercihlerine olağanüstü bir saygı ve onu aşağılama ve kendiyle eşit görme söz konusuydu. There you could observe respect for all political, social, ethnic, sectarian, philosophical and religious tendencies. There was respect there for everyone, and everyone saw each other as each other's equals. Biz orada Cuma namazı kıldık. Miraç kandilinde 10.000 kişi Gezi'nin meydanına toplandı. Mescit açıldı. Başörtülü türbanlı kızlar 19 gün boyunca o mescidin önünde oturdu ve Gezi'nin her yerinde dolaştı ve olağanüstü bir saygı gördü. We had Friday prayers there. We celebrated the night of Miraç, and also we had a place for worship. And girls with their women with their headscarves, they were there for all 19 days, and they were received with respect. Bu saygınlığın yürütülebilmesi için de esaslı bir toplumsal perspektife sahip olmak gerekiyordu. Bu nedenle Gezi'nin doğurduğu, ürettiği, yarattığı dördüncü önemli Gezi ruhunu oluşturan kavram da çoğulculuktur. For this kind of an environment, we needed a fundamental social perspective, a fundamental social concept, and thus Gezi created this fourth concept, which was pluralism. Çoğulculuğu Gezi Parkı'nın tam karşısındaki Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne asılan flamalarla simgeleştirebiliriz. We could symbolize this pluralism with all the signs and flags that were hung on the Atatürk Cultural Center's building. Orada Gezi'de bulunan herkesin flaması, bayrağı, sözü, pankartı asılmıştı. On that building there were flags and signs of every organization and movement that took part in those protests.
Bir taraftan mülk Allah'ındır, sermaye defol yazıyordu. On the one hand, there was property belongs to God, capital disappear. Go away. Diğer tarafta tek yol devrim yazıyordu. On the other hand, we had revolution is the only way. Bir taraftan deniz gezmişin resmi asılıydı. Diğer tarafta Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve Abdullah Öcalan posterleri asılıydı. We had pictures of Deniz Gezmiş, Abdullah Öcalan and Atatürk. Türkiye Başbakanı bunlara paçavra dedi. Paçavra. Ama paçavra dedi, başka bir kelime de yok ya. Söylediği kelime bu ya. The Turkish Prime Minister called these rubbish or Onları oradan indireceğiz dedi ve özel bir operasyonla onları oradan indirdi. And he with a special operation brought these signs down. Hakemenin önünde sadece iki yana asılı Türk bayrağı ve ortada bir Atatürk resmi kaldı. Geri kalan hepsini ortadan kaldırdı. There was only two flags and the picture of Atatürk left. Everything else was gone. Halbuki onlar daha önce diğerleriyle beraber zaten vardı. O renk cümbüşü içerisinde Türk bayrağı da Atatürk resmi de vardı. Bence öyle daha güzeldi. However, those flags and the picture of Atatürk was there with the other signs, and the combination altogether, I believe, was nicer than just the plain that was there. Şimdi oradaki o hakemenin önündeki alabildiğinden renk cümbüşü halindeki renklilik çoğulculuğu temsil ediyor. The diverse colors that were there on the building actually represented the pluralism of the Gezi protest. Bu çoğulculuk öyle noktalara gelmişti ki zaten kendi içerisinde birbiriyle dengeliyordu. This pluralism had come to such an extent that the differences within it were actually balancing each other out. Adeta devlet ve iktidar 19 gün boyunca orada yoktu ve topluluk kendi çoğulculuğu içinde kendi kendini dengeliyordu. It seemed the government did not exist for those 19 days, and the community itself could balance its diversities within it by itself. Bu aynı zamanda iktidarsızlığın, devletsizliğin de nasıl bir şey olabileceğini bize gösteriyor. This also showed us how a situation with no authority or no government could also formulate itself. Mesela taraftar grupları, çarşı grubu vardı, Fenerbahçe Galatasaray grupları. Küfürlü sloganlar attılar. Fakat feminist kolektif üyesi kadınlar bunlara res çekerek eğer bu küfürlü sloganlara devam ederseniz Gezi'yi terk edeceğiz dedi. Bunun üzerine de onlar bir daha küfür etmedi. For example, the football fan clubs, they had slogans that included servers in them, and the feminist groups, they threatened to leave the Gezi if such slogans continued, and the football fan clubs did actually stop protesting with swear words. Flamalara asan örgütler vardı. Örgüt isimlerini orada kullanıyorlardı. Bayrak ve flamalar söz konusu ama örgütsüzlüğü savunanlar da vardı. Onlar da flamalardan rahatsız olduklarını ifade ettiler. Bunun üzerine birçok flama geri çekildi. Sadece olabilecek kadar kaldı. Burada topluluk kendi içerisinde birbirini dengeledi. For example, there were also organizations or movements that wanted to put up their signs and their flags, but there were also people in the park that did not want these signs. So the community itself found the balance to have an agreement on how many signs or what kind of, to what extent there would be different signs of those organizations. Demek ki birisinin flamaları indirin, etmek yasak demesine elinde sopayla parkta dolaşmasına gerek yokmuş.
Therefore, we see that we did not need people with any sort of arms to tell us to not swear in their slogans or to not have any signs. We could do this in other ways. Bu durum çoğulculuk temelinde bir siyasal, sosyal ve kültürel toplumun aynı zamanda modern ötesi bir toplumun nasıl olabileceğine dair de kuvvetli ipuçları bize veriyordu. This situation gave us strong signs of how a community, a postmodern community, could be at a social, political, and cultural sense. Gezi ruhunun 5. ve son kavramı da antikapitalist bir ruhla ortaya çıkan dayanışmacılıktı. The fifth concept of Gezi was a cooperative spirit that was also very anti-capitalist. Bunları da Gezi Parkı'nın değişik yerlerine açılmış olan 18 ayrı dayanışma masasıyla simgeleştirebiliriz. We could symbolize these with the 18 different solidarity desks that opened up in Gezi. Bu masalarda insanlar ihtiyaçtan fazla olan ne varsa getirip koyuyordu. İhtiyacı olanlar da gelip oradan onları alıyordu. At these desks, people brought the extra things that they did not need to the park, and people who needed, who had certain needs, could make use of them through these desks. Gezi'de artık bir nevi Gezi Cumhuriyeti diyebiliriz. 19 gün süren. Girdiğinizde önemli ilk azalan şey paraydı. Para. Önemli ilk azalan şey. In this Gezi Republic that we had that lasted 19 days, the thing that lost its importance the first was money. Çünkü bir kişi kendisine ücretsiz verilen çadırda kalabiliyor. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini dayanışma masasında kolektif sirkülasyon halinde devam eden yiyeceklerden yiyebiliyor ve hiç para vermeden temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak 19 gün boyunca yaşayabiliyordu. Because people could sleep in free tents, could eat at these solidarity stands, and they didn't have to pay to have their basic needs for 19 days. Bu da bizlere oluşacak toplumda insanların barınma, yeme, içme, eğitim, sağlık gibi temel ve zaruri ihtiyaçlarının topluluğun kendi kendine oluşturacağı yardımlaşmayla karşılanabileceğini gösteriyor ve bu hususta kuvvetli bir sosyal adalet mesajı veriyor. This situation showed us that for basic needs such as shelter, food, education, and health are the future that we should envision for our society. In that society, our community could cooperate within itself and provide these basic needs for each other. Gezi'de bulunan kütüphane ve hastalananlar için revir, orada da ücretsiz kitapların dağıtılması ve revirde ücretsiz tedavi olması, diğer 18 tane masayla birleştirilince sosyal adalet dediğimiz şeyin nasıl bir şey olabileceğini de ilk küçük çekirdeğini bize gösteriyordu. This also, when you also look at the libraries and the health clinics that we had that provided free services and free books, when you combine them with the 18 solidarity stands we had, we could get a very strong message of social justice from Gezi. Şimdi bu Gezi ruhunun 5 tane temel kavramı. Benim yaklaşımıma göre 19 günlük oradaki tecrübeden çıkardığım sonuçlar bunlar. These 5 concepts are my result of my approach to my experiences of those 19 days at Gezi. Türkiye'yi bu 5 temel kavram çerçevesinde, Gezi ruhunu oluşturan bu 5 temel kavram çerçevesinde yeniden kurmamız gerekiyor. We need to recreate a Turkey along these 5 concepts. Ve bunu hep birlikte, tıpkı Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yapmamız, birlikte, beraber yapmamız gerekiyor. And just like
happened in Gezi, we need to do this, we need to recreate this Turkey together. Şimdi bu kavramlar bazı klasik yaklaşımları da artık geride bırakıyor. These concepts help us leave behind certain traditional approaches and concepts. Mesela siyasal bilgilerin temel kavramı egemenliktir. Bunun yerine ortaklığı getiriyor. For example, one of the most basic concepts of political science is sovereignty, and instead we could replace this with partnership. Şu ana kadar ortaya çıkmış tüm siyasi hareketler hep egemenlik kavramına vurgu yaparak toplumları yeniden kurmaya çalıştılar. Most of the political movements that existed up until now, they want to recreate their societies along this idea of sovereignty. Mesela hakimiyet Allah'ındır. Egemenlik Allah'ındır. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletindedir. Kürt halkının egemenlik hakkı, proletarya diktatörlüğü gibi kavramlar hep egemenlik zihniyetinin ürünüdür. For example, concepts such as sovereignty belongs to God, or that it belongs to the Turkish nation, or that it belongs to the Kurdish nation, or the concept of the dictatorship of the proletariat, they all are based on this fundamental concept of sovereignty. Birisi gelir, egemen olur, ötekini tasfiye eder. One becomes the new sovereign and replaces the previous one. Gezi bize ortaklığı öğretti. Egemenliği geride bıraktı. Gezi, on the other hand, eliminated this idea or left behind this idea of sovereignty and taught us about partnership and cooperation. Sadece Türkiye'nin değil, ben dünyanın bu kavramlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. I believe not only Turkey, but the whole world needs such concepts. Şimdi bu anlattığım 5 kavrama benim kendi zaviyemden, kendi dini ve felsefi düşüncemde nereye oturuyor onu anlatarak bitirmek istiyorum. And now I would like to end how I place these 5 concepts in my own religious and philosophical ideology. Çağımızda insanoğlunun en temel meselesi korkudur. The most fundamental issue of humankind in our era is fear. Bütün dinler, devrimler, ideolojiler ve siyasal sistemler bu korkudan doğuyor. All these religions, revolutions, and political orders that we have, they are all funded. They're all based on this fear. İnsanoğlunun bu yeryüzünde yaşarken korkularını yenmesi gerekiyor. The humankind needs to basically get rid of these fears in this world. Nasıl yenecek? Korkularını yendiği zaman kişi aslında özgürlüğü gerçekleştirmiş olur. Only when one overcomes their fears can they attain freedom. Dolayısıyla özgürlüğü şöyle tanımlayabiliriz. Özgürlük kişinin korkularını fethetmesidir. So we can define freedom as one conquering their fears. Bu nasıl başarılacağı ise şu şekilde olabilir. And we could attain it as follows. İnsanların korkuları ikiye ayrılıyor. Humans have 2 kinds of fears, Dışsal korkular ve içsel korkular. external and internal ones. Dışsal korkuları siyasi ve iktisadi korkular diye ikiye ayırıyoruz. We could separate the external fears as political and economic. Siyasi korkular çağımızda derinleştirilmiş demokrasiyle, iktisadi korkular da ahlaki bir sosyalizmle çözülebilir. The political fears could be solved by a deepened understanding of democracy, and the economic ones by a more ethical understanding of socialism. Siyasi korkulardan kastım şu,
devlet ne der, polis ne der? Şunu söylersem başıma ne iş gelir? Beni acaba karakola götürürler mi? Korkusu. Bunun derinleştirilmiş demokrasiyle yenilmesi gerekiyor. Political fears are those when we think about what will happen to us if we say something or if we do something, how the government or the police would react. And this could only be solved with a more deeper understanding of democracy. İktisadi korkular da nerede barınacağım, yarın ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim, nasıl ısınacağım, nasıl okuyacağım ve çocuğumu okutacağım, nasıl tedavi olacağım korkularıdır. Bunun da kişinin kendinde ahlaki bir yaşam biçimine dönüştürülmüş sosyal adalet bulgusuyla giderilmesi mümkün. The economic fears, on the other hand, they are based on an individual's fears of where to live, what to eat, what to wear, how to stay warm and be educated and educate their children, how to be treated if any health problems occur. And this can only be solved with more ethical understanding of social justice. Demek ki insanın dışsal korkuları, yani siyasi ve iktisadi korkuları, çağımızda adına demokrasi veya sosyalizm dediğimiz sistemlerin yeniden ele alınarak bu korkuları sahiden giderecek şekilde derinleştirilmesiyle mümkün olabiliyor. Therefore, the external fears that humans have, they can only be solved if they can only be eliminated if these systems of democracy and socialism can be reinvented and re-examined along more deeper lines, and that actually help people resolve these fears. Bu iki dışsal korkudan sonra mesele asıl korkuya geliyor. O da insanın iç dünyasındaki korku. Then from these we move on to the real fears of humankind, and that would be the internal fears. Ben kimim? Niçin yaşıyorum? Öldükten sonra nereye gideceğim? Gökyüzünün derinliklerinde neler var? Niye yaşıyoruz? Niye doğuyoruz? Niye ölüyoruz? Gibi sorular insanların iç dünyasında korkular oluşturuyor. Bu korkular yenmenin yolu da maneviyattır, yani dindir. The internal fears include questions such as who am I, why do I exist, where will I go after death, for what purpose are we living, what happens why are we born, why do we die, and these fears can be overcome with the religion, with the spirituality. Şimdi biz İslam'a bir yorum getiriyoruz. Bu yorum insanın içsel korkularını ve dışsal siyasi ve iktisadi korkularını yenecek tarzda İslam'ın yeniden yorumlanması temeline dayanıyor. And we're bringing a novel interpretation to Islam, and this new interpretation, it basically it allows us to overcome both the internal and the external fears of the humankind. Kur'an-ı Kerim'deki Allah inancı bir maneviyat oluşturuyor. The belief in God that exists in the Quran, it gives us a morality, spirituality. Rızaya dayalı, ehliyete, emanetin ehliyet sahiplerine verilmesine, liyakate, meşverete, yani danışmaya dayalı anlayış çağımızda derinleştirilmiş demokrasi dediğimiz şey oluyor. And the understanding that exists that depends on consultation and cooperation actually corresponds to this understanding of democracy that we have today. Mülkün Allah'a ait olması, ihtiyaçtan fazlasını biriktirmemek, ihtiyaçtan faydasını paylaşmak, bölüşmek, insanlarla eşit hale gelinceye kadar vermek, yani infak etmek, çağımızda işte sosyalizm dediğimiz, adına sosyalizm denilen
eşitlikçi, adaletçi, toplumsal sistemi kurmanın adı oluyor. And these ideas in the Quran, for example, that property belongs to God, that one should not keep more than one needs, and sharing the surplus that one has, giving to others until there's equality amongst all. These concepts in the Quran, they actually correspond to the concept of socialism that we have today, and we need to see this new concept to establish equality and justice in a social sense. İşte bunlar Gezi'deki doğa sevgisi, özgürlük, özgürlüklere saygı, çoğulculuk ve dayanışmayla örtüşüyor. And these do correspond to the concepts in Gezi, such as the love for nature, freedom, respect for freedom, pluralism, and cooperation. Gezi'de hem dayanışmacılık var, hem çoğulculuk var, hem mescit var, hem cuma namazı var, din var, maneviyat var. Hem alabildiğine özgürlük var, doğa sevgisi var. Bütün bunları biz İslam'ın içinde de yorumlayıp üretebiliyoruz. Gezi in itself had not only love for nature and cooperation, but also equality and justice and solidarity and all of these, and also religion and spirituality. So we can incorporate all these together. Bu nedenle Gezi bizim için de çok öğretici oldu. Orada yer almak, bizden farklı insanlarla tanışmak, onlarla ortak bir nokta buluşup yeni bir dünya kurabileceğimize olan inancımızı arttırdı. Therefore, Gezi for us as well has been very informative and educational, because we have found that we can come to a common point with other people, and we can reinvent our society along these lines. Şimdi burada gündüz bir arkadaş bana Cumhurbaşkanı olacak birisine ne tavsiye edersin dedi. Today, a friend asked me what I would recommend to someone who would like to be a president. Gezi ruhuna sahip olmalıdır. I said he or she should have the spirit of Gezi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri gelenleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne tavsiye edersiniz dedi. Gezi ruhuna sahip olmalısınız dedi. They asked me what I would recommend to the Republican People's Party, and I again advised them to have the spirit of Gezi. Bizim dini cemaatlerden, tarikatlardan birçok eski tanıdığım ne yapalım, ne edelim diye tavsiye ettiklerinde Gezi ruhuna sahip olmalısınız dedi. My friends from religious circles, when they ask me what they should do, I again advise them to have the spirit of Gezi. Şu anda Gezi ruhunu temsil eden herhangi bir grup Türkiye'de yok. At this moment, there is not a single group that represents Gezi spirit. Gezi ruhu bedenini arayan bir ruh gibi memleketin üstünde dolanıyor. Spirit of Gezi is like a spirit that's hovering over Turkey, that's looking for its body. Nerede o söylemiş olduğum 5 temel kavramı sahiden ete kemiğe büründüren, yürür yaşar hale getiren bir topluluk görürse bu ruh orada bedenlenecek. And where, Siyasete girmenizi bekliyor bence. Hı? Sizin siyasete girmenizi bekliyor Gezi ruhu. Evet. Evet. wherever the spirit can find the combination of these five concepts in concrete form, it will manifest, it will realize itself there. Bu açıdan Gezi'de 19 gün boyunca bize bu rüyayı gösteren ve bu rüyaya inanın ve peşine düşün diyen o gençleri ben buradan tekrar yürekten selamlıyorum. And therefore, I again send greetings from my heart to those young people that showed us this spirit and that told us, gave us the courage to pursue this dream. Son olarak ben size kişisel inancımı ifade edeyim.
Bu da en nihai noktayı gösteriyor. Lastly, let me tell you about my personal belief, and this will be the most, our final point. Bütün bu söylediklerimiz nihayetinde böyle bir noktaya gelmek içindir. Nasıl bir dünyaya inanıyorsun denildiği zaman ben bunları soruyorum. All I've said so far has been to come to this point. When they ask me what kind of a world I envision, I tell them this. Almanya'da çoğunluğu ateistlerden oluşan bir toplulukta bir arkadaş, sen nasıl bir dünyaya inanıyorsun deyince onlara şu cevabı verdim. When a friend asked me, who was from a group that was mostly from the atheists, when he asked me what kind of a world I envisioned, I told him this. Ben cennete inanıyorum. Cennet şu demektir. Türkçe'de S harfiyle başlayan 4 tane kelime bunu ifade eder. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya. En saygılı. Ben bunu söyleyince orada soruyu soran ateist arkadaş, biz seninle beraber inananlardanız dedi. For me, I told him I believe in heaven, and for me, heaven signifies these following concepts that in Turkish all start with an S. It would be with no borders, with no class, with no exploitation, and with no war. And when my atheist friend heard my response, he told me that with this kind of heaven, he's become one of those believers. Biz dini bu temelde anladıktan sonra bunlara inanan, yalan söylemeyen, dürüst olan, aldatmayan, kul hakkı yemeyen herkesle böyle bir dünyanın kurulması için sonuna kadar birlikte yürüyor. And when we have an understanding of religion that has these kinds of concepts at its fundamentals, then we can we can pursue any dream with people who are honest, equal, and just in their own efforts. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümünde bunları biraz daha açabiliriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.